Evet arkadaşlar, Türkiye'ye gelmişken herkes her zaman soruyordu. Abi Sarsılmaz'ın şu tabancasında ne, bu tabancasında ne? Tabii ki hepsini bir arada nerede bulabilirim? Sarsılmaz yetkililerine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Düzce'deki fabrikasına geldik. Ziyaretlerini yaptık. Ben öncelikle fabrikayı gezdim. İçeriği, orayla ilgili şirketin kendi özel kurallarından dolayı resim ve video çekmedim içeride. Ama ufaktan bir iki resim var yine, şimdi hemen videonun yanına ekleyeyim, ekranda görün siz de. Çok güzel tesisler yapmışlar, her şey süper. Bu arada hemen açık alan poligonuna çıktık ve Sarsılmaz'ın sizlerin sorduğu tabancaları ben rica ettiğimde sağ olsunlar üşenmediler, bana bütün modelleri çıkardılar. Ben tabii ki aradan sizlerin en çok bana sorduğu modelleri seçip atışlarını yapmak istiyorum. Özellikle bana K11'i soruyordunuz. Hem siyah hem paslanmaz çelik. P8L modelini soruyordunuz. Burada hem siyah hem paslanmaz çelik modeli var. K12 Sport modeli bir tane istemiştim. 2 tane getirmişler. Üşenmemişler. Teşekkür ederim. SR38 toplu tabanca, biliyorsunuz. Türkiye'de tek yerli toplu tabanca. 357 Magnum, ayrıca 38 Special diyor. Silahlarımızda biri 4 inç, biri 6 inç olmak üzere iki değişik ölçüde geliyor arkadaşlar. Ayrıyeten K2 45 benim, biliyorsunuz zaten benim favorim. 45 ACP ve K2. Ve AR-24 Armalite 24 tabancası arkadaşlar. Kesinlikle bunlarla da atışları yapacağız. Sarsılmaz Kılınç 2000 Light herkes soruyordu tabii ki. Ve benim özellikle hoşuma gidiyordu. Ben arkadaşlara söylerken neden SAR 9'un uzun poligon amaçlı modeli çıkmıyor diyordum. İlk bana verdiler, demin bir herhalde 200-300 atış yaptım bu tabancayla şimdiden. SAR 9 Sport modeli arkadaşlar. Ve tabii ki SAR 9 X modelimiz ve SAR 9 C modelimiz. Dün poligonda SAR 9 C'lerle bayağı atış yaptım. Çok hoşuma gitti. Meta modelimizi herkes soruyordu. Burada hemen atışını yapabiliriz. Burada arkadaşlar bütün SAR 9'un modellerin hepsi. Burada da yine SAR 9 Meta. Beni bile bu kadar silahla ben bile bu hale düşeceğime inanmıyordum. Yani bu kadar önümde silah olup da hangisini atmaya karar vereceğim. Çünkü genelde bende olmayan silah olmadığı için nadiren sorun yaşamıyorum. Ama şimdi önümde bayağı benim kullanmadığım silahlar var. O yüzden hepsini sırayla hemen atışlarını yapmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki atışları yaptıktan sonra da arkadaşlar videonun son bölümüne benim özellikle isteğim oldu. Sağ olsunlar, kırmadılar. 2 tane polimer tabancayı ve çelik tabancayı -34 ve +55'te denemek istedim arkadaşlar. Sağ olsunlar arkadaşlar, dün akşamdan hazırlıklara başlamışlar. Şu anda hazırlıyorlar. Ben burada bu atışları yaptıktan sonra fabrikanın içindeki kapalı poligona geçip ondan sonra o atışları da yapacağız. Bakalım silahlarımız nasıl dayanacak. Doğruya doğru devam ediyoruz. İnşallah bir sorun çıkmaz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hemen atışlara başlıyoruz. Hemen buradan SAR 9'un sport modelini de 1-2 atış yaparak devam edelim, değil mi? Geliyor. Fazla uzağa gitmeden buradayken atayım. Nasıl? SAR 9 sport modeli arkadaşlar. Süper. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi daha önce Sarsılmaz bana K12 Sport modelini göndermişti. Şu şekilde aynı bu silah.
Bunun atışlarımı yapmıştım. Siz bana hep K12 Sport X modelini soruyordunuz. Onu da getirdi arkadaşlar sağ olsun ama ben onunla atış yapmadan önce yine de bir eski güzelimizle bir atışımızı yapalım, unutmayalım. Hatırı var çünkü. Evet, K12 Sport'umuz güzel. Hemen X modeline geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, K12 Sport modelinden K12 Sport X modeline döndük. Hemen şu şekilde. Ben de ilk defa atacağım bu silahla. Bakalım nasılmış. En sonuncuda bir tane kafadan indirdim. Güzel. Güzel silah oldu mu İnsanın zevki bir başka oluyor. Evet arkadaşlar, herkes sarsılmaz P8L modelini de soruyordu bana. Şu şekilde siyah modelini göstereyim. Hemen atışını yapayım. Bir de paslanmaz modeli var. Onun görünüşü daha çok hoşuma gitti ama önce bununla da atış yapalım. Ayıp olmasın. Aynen şu şekilde normal CZ75 şarjörleri alıyor arkadaşlar. Ama hemen öbürküne gitmek istiyorum. Çünkü çok daha benim hoşuma gitti. Evet, görünüşü. P8L herkesin dediği gibi varmış. Herkes diyordu abi illa P8L kullan. Artık insanlar da benim ne sevdiğimi biliyor. Hemen geliyor bir tane daha arkadaşlar. Bunu hızlı yapayım bakayım. 3 tane arasında. Bu Amerika'da çıktı şimdi değil mi? Evet, yeni sitede gördüm. Tabii. Sabit gezli. Sport X modeli arkadaşlar bir daha. Bunda sol sağ hızlı gitmeye çalışayım. İşte, turnuva silahının hızlı atışlarda da ne kadar belli oluyor. Bayağı fark ediyor. Bu da normal K12 Sport arkadaşlar. Evet. İyi silahlarla atması da güzel oluyor. Bence P8L ve K12 Sport yeter bu kadar. Çünkü arkadaşlara öbür istedikleri silahla da atış yapalım en iyisi. Aynen. Buradan geleyim abi. Çok güzel oldu. 2 gövde, bir kafaya hepsi tam. Evet arkadaşlar, bana herkes soruyordu. K11 hem siyah modeli var
hem de paslanmaz çelik modeli var. Ve tabii ki sarsılmaz Kılınç 2000 Mega ve Light modelinde çıkardık. Size atışlarını yapalım. Hemen K11 ile şöyle düz atayım. Size doğru geliyor. Siz de kovanları görün. Hemen bir de paslanmaz modeliyle atalım. Şöyle vuralım. Bununla bir tane daha gideyim ben. Şöyle 3 hedef çalışabilir miyim bununla? Evet, süper. Mega bende var arkadaşlar, biliyorsunuz. Mega'nın incelemesini yaptık. Mega ile hemen atış yapayım. Mega'yı seri gittim. Çünkü herkes Light modelini soruyordu. Light'la bir tane daha gidiyorum arkadaşlar. Biraz daha yavaş atayım. Hemen herkesin sorduğu, bir dakika şöyle, AR-24 arkadaşlar, Armalite 24. Bununla da geliyor. Üçlü gidiyorum. Süper. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlerin istediğiniz bütün modellerle yalnızca sarsılmazda atış yapabilirdim. Sağ olsunlar, kırmadılar. Beni de sarsılmaza çağırdılar. Ve sarsılmazda sizlerin sorduğunuz bütün değişik modellerin hepsini burada atış imkanı sağladılar. Sizler de beni iyi tanıyorsunuz. Hangi silahları seveceğimi biliyorsunuz. Söylediğiniz bütün modelleri denedim. Gerçekten de hepsi çok hoşuma gitti. K11'i çok istiyordunuz. K12 Sport X istiyordunuz. Sarsılmaz 2000 Light, AR-24. Evet, AR-24'ü kesinlikle almam lazım. P8'le kesinlikle. Ve en çok hoşuma gidenler de SAR 9 Sport Mete. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Herhalde yakında piyasaya çıkıyormuş. Dikkatli bakın, yani tam turnuva, tam bulundurma, tam poligonluk silah. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir başka sorduğunuz silah da yerli toplu
tek yapılan toplu tabancalardan. SR38 4 inç ve 6 inç 357 Magnum, gerçekten güzel kalibre. Ayrıyetten 38 Special geliyor. Ama biz burada güçlü kuvvetli olduğumuz için yalnızca 357 Magnum'la atış yapacağız arkadaşlar. 4 inç ve 6 inç'i geliyor. Önce 6 inç ile başlayalım. Şöyle yapayım. Evet, 6 inç SR38 357 Magnum. Tek hareket ve çift hareket. Şöyle tek hareket. Hemen bir daha doldurayım. Bu sefer çift hareket gideyim. Evet arkadaşlar, SR38 357 Magnum. Çift hareket gidiyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde gidiyor. Hemen bir de 4 inçle deneyelim. Tek hareket gidiyorum. Aynısını bir de çift hareket yapayım, deneyeyim şimdi. Şimdi çift hareket 6 inç. Bakalım. Evet. Bayağı güzel. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi toplu tabancalarda, tek hareketlerde gerçekten hedefi çok iyi vurabilirsiniz. Eğer vurabilirseniz, silah vurur da siz vurabilirseniz vurabilirsiniz. Şimdi ben deneyeyim, bakalım vurabilecek miyim? Şu küçükleri atayım. Toplu tabancaların tadı daha bir başka oluyor. Evet arkadaşlar, tabii ki benim en çok sevdiğim K245. Siz de bana her zaman diyordunuz ki abi K245'i seviyorsun ama bir de K245'in K245C modeli var. Compact modeli var. Şöyle göstereyim. Hemen ölçülerini yan yana koyarak size göstereyim. Aradaki farkı görün. Şu şekilde. Buradaki küçük olan modeli, sizin özellikle benim atmamı istediğiniz modeli. Hemen atışını yapalım. Benim ellerim büyük olduğu için bu silah çok güzel oturuyor ya. 45 ACP, bir de 14 tane alıyor. Tam böyle, tam Amerikalıların sevdiği silah. Yine K245C ile atıyorum arkadaşlar. Çünkü normaliyle çok attım zaten, biliyorsunuz. 3 tane büyük hedef var. Ya da 5 büyük hedeften birden çalışayım, bakayım nasıl olacak. Geliyor. Bir de şöyle atayım mı? Benim elleri büyük olanlar için arkadaşlar kesinlikle süper oturuyor. Çok rahat silah. 45 ACP'de gerçekten güzel kalibre. Silah da güzel olunca insan kullanması hoşuna gidiyor. Bana en çok
avda hangi tabancayı taşımamı daha iyi olur diye soran arkadaşlara gelsin bu cevap. K245 veya direkt K245 arkadaşlar. 14 kapasiteli 45 ACP gerçekten ve gerçekten sizin güvenliğiniz açısından avda taşıyabileceğiniz bir tabanca. Ben eğer vurursam hepsi o tarafta kalırsa ben yeniyorum. O vurur hepsi bu tarafta kalırsa o yeniyor. Olay öyle gidiyor. Tabii bir şarjörle bu zor ama bakalım. Belki birisi kaçırırsa şey olur. Hazır mısın? Ready? Yeah. Alright, mag in the hand. Alright, let's go. You can go. Start. Oh! Ne oldu? Ben de... Siz bence bir şeylik yaptınız bunda. Vallahi hiçbir şey yok. Herif bir atış değiştirecek. Abi bu spor parkı. Ready, set, go. Ben çevirdim, bir daha geri getirdim, bir daha getirdim. Bu sefer ama bu daha iyi çıktı. Evet arkadaşlar, beklediğimiz test zamanı geldi. Eksi 33'te silahlarımız SAR 9 ve P8L var. Önce SAR 9'u deneyeceğiz. Ondan sonra da P8L'yi direkt buzluktan alıp atış alanına gidip emniyetten çıkartıp bir şarjörü boşaltmaya çalışacağım. Şu anda atım yatağında bir mermi bulunmaktadır ama silah emniyette. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Önce SAR 9'la. Evet, gidelim. Aynen o şekilde. Soğukluğu çok güzel hissediyorum. Burası da bayağı sıcaktı. Böyle çok güzel şekilde bana klima görevi yapıyor şu anda. Evet, geliyoruz. Hazırız. Emniyetten çıkardım. Bir şarjör atış geliyor. Hiçbir sorun olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada sırada düşen sesler kovan sesleri ve ufak buzlanma parçalarıydı. Şu anda oda ısısından dolayı soğukluktan buzluğa doğru dönüşüyor silah. Hiçbir sorun yok aksiyonunda, tetiğinde. Ama burası sıcaktı, böyle tam klima görevi görüyor bana şu anda. Hemen öbür silaha devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci silahımız sarsılmaz P8L'ye geldik. Yine silahımız buzlukta. Eksi 33 derecede namluda atım yatağında bir tane mermisi var ama silah emniyette. Hemen silahı alıp direkt atış bölümüne doğru gidiyoruz. Arkadaşımız hemen hazırladı. Silah burada. Aldım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Buz gibi. Elim şu anda evet baya hissettim arkadaşlar. Geliyor. Oh. Emniyetten çıkardım. Atış geliyor arkadaşlar. Bir şarjörü boşaltıyorum. Şu anda oda ısısına değdiği için tabi silah hafiften buzlanmaya başlıyor. Şöyle görürsünüz. Resmen buz kaplıyor. Şuralar buz. Gördüğünüz gibi çok rahat çalıştı. Şu anda halen daha çok soğuk ve buz gibi. Şuradan şöyle tetiği, horozu düşürdüğüm zaman buz parçalarını görebilirsiniz şurada. Dondurma gibi şu anda. Ama silahın çalışma sisteminde hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Çok güzel şekilde çalışıyor. Şöyle bir daha göstereyim.
Hemen sıcaklık testine geçelim şimdi. Bakalım onlar nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi sıcaklık testimize geliyoruz. Etü kurutma fırının başındayız. Sıcaklığımız 55 derecenin üstünde gördüğünüz gibi. Bakalım silahımızda herhangi bir sorun olacak mı? SAR 9 ve P8L silahlarımız var. Önce SAR 9'u test edeceğiz. Yine namlu atım yatağında bir tane mermisi var. Şarjör dolu. Emniyetten çıkarıp bütün silahı boşaltacağız. Arkadaşımız hemen önüne açsın. Evet. Oo. Evet. Deminki daha güzeldi ya. Soğuk daha güzeldi. Bu sıcak tam şey. Evet, harbiden sıcak silah arkadaşlar. Elimde baya hissediyoruz. Geldik atım yerine. Silahımızı emniyetten aldık. Şarjörü boşaltıyoruz. Zaten bayağı sıcak olduğu için bir de şöyle çevireyim, elim şey olmasın. Herhangi bir tesir hissediyor muyum silahın çalışmasında? Hayır. Silah çok güzel şekilde çalışıyor. Yalnızca silah sıcak arkadaşlar. Yani sıcaklıktan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Tetiği de, mekanizması da, sürgüsü de, her şey çok rahat çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Yani silahta hiçbir etki yok. Yalnızca silah genel olarak sıcak. Elimde tutabiliyor muyum? Evet, tutabiliyorum. Ama sıcak yani. Hemen P8L'nin atışına da geçelim. Evet arkadaşlar, NATO standartı testlerimize devam ediyoruz. Şimdi fırınımızda artı 55 derecede P8L tabancamız var. Hemen o tabancamızı da alıp testlerine bakalım nasıl olacak. Arkadaşımız hemen açsın fırını. Evet, şurada P8L'miz. Silahımızın atım yatağı dolu ve şarjör tam dolu. Ama emniyetten çıkartıp şarjörü boşaltacağız arkadaşlar. Evet, silah harbiden sıcak. Şöyle geliyoruz. Emniyetten aldık. Atım yatağında var. Bütün şarjörü boşaltıyoruz arkadaşlar. Sarsılmaz P8'le artı 55 ısı sıcaklık testi arkadaşlar. Kaynıyor. Silahın çalışmasında herhangi bir sorun yaşadı mı? Hayır arkadaşlar. Mekanizması, sürgüsü, tetiği, horozu, her şeyi çok rahat şekilde çalışıyor. Evet. Gördüğümüz gibi SAR 9 ve P8L eksi 33 derecede ve artı 55 derecede, ki bunlar NATO standardı testleridir. NATO standartlarına uygun şekilde testleri yapmış bulunmaktayız. Ve kesinlikle hiçbir sorun yaşamadı. Silahlarımız çok güzel çalıştı. Mekanizmasında, içinde, dışında, tetiğinde, horozunda hiçbir sorun olmadı. Yalnızca soğuk olan da harbiden daha zevkliydi. Bir klima görevi yaptı. Sıcak olan şu anda terletiyor beni. Çünkü harbiden sıcak. Neyse arkadaşlar, sarsılmaza güvenmeye devam. Evet arkadaşlar, her zaman herkes sarsılmazın değişik silahlarını bana soruyordu. Tabii ki hem Amerika'da bulunduğum eyaletten dolayı her silaha sahip olamıyordum. Bazılarını da alamıyordum. Zaten bazıları Amerika'ya satışı yok. Veya bazı silahların da Türkiye'ye satışı yok. Bunu en iyi nerede bulabilirim?
tabii ki Sarsılmaz'ın Düzce fabrikasında bulabilirim. Sağ olsun Özkan Bey beni Düzce'ye davet ederek bütün silahları deneme şansı oldu. Özellikle sizlerin benden istediği silahları denedim. Siz de beni tanıdığınız için hangi silahları sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden abi şunu dene, bunu dene, bunu seversin, şunu seversin. Helal olsun sizlere de, beni iyi takip edenler gerçekten benim nelerden hoşlandığımı biliyormuş. Çünkü bütün silahlar gerçekten çok iyiydi. Ve özellikle eksi 33 ve artı 55 derecede NATO standartlarında SAR 9 ve P8L silahların da testini yaparak sizlere silahların nasıl çalıştığını göstermeye çalıştım. Bunu yine Sarsılmaz'ın kendi yerinde yaparak ancak burada yapabilirdim bu şekilde testleri. Ve değişik silahları da kullanabilirdim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sarsılmaz Silah YouTube kanalını ve Bay Silah kanalını takip etmeyi unutmayın.